Kıymetli izleyenlerim, bugün günlerden 9 Şubat 2024. Hicri ayda da yine Recep'in 29'u bugün. Yani budama işlemlerimizi ayın eskisinde yapmak lazım. Dolayısıyla yani yeni aya geçmek için 2 günümüz var. Yani budama yapmak için uygun günlerimiz bugün ve yarın, yani Recep'in 29'u ve 30'u. Bundan sonra ay, çünkü 20 gün sonra tekrardan Şaban ayı, eski aya geçmek için 20 gün süre var. 20 gün beklemek lazım. Yani bu 20 gün zarfında eğer şartlar müsaitse budama yapmamak lazım. Yani budamayı ayın eskisinde yapmak lazım. Niçin ayın eskisinde budama yapmak lazım? Çünkü meyvelerimiz yani bozulmaz, daha kaliteli olur. Ağacımız hasta olmaz ayın eskisinde yaptığımız zaman. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine eğer yani budadığımız dallar da ayın eskisinde eğer budama yaptıysak çürümez. Yani buna dikkat etmek lazım. Ekim dikim budama işlerini, tabi bununla ilgili çok detay var ama ayın eskisinde yapmak lazım. Eskiler ayın eskisini beklerlermiş. Tabi biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz, şartlarımız el verdiği müddetçe. Şimdi sizlerle örnek bir incir budaması yapacağız. Burada incir ağacımız bahçemde bir 10 civarı var ama sizle örnek bir budama yapmak istiyorum incir ağacına. Tabii bütün ağaçlarda genelde şuna dikkat etmek lazım. Yani ağacımızın güneş alması lazım, arasının açık olması lazım, hava alması lazım. Yani ona göre budama yapmamız lazım. Bir de tabii aşırı bir şekilde ağacımızı büyütmemek lazım. Şimdi bir tane büyük bir ağacımız var. Onu da kısmen budayıp yine sizlerle paylaşacağım. Toplamayı da hesap etmek lazım. Tabii iyi budarsak meyvelerimiz daha büyük olur, kaliteli olur. Yine eğer ki ticari maksatla yapıyorsak, tabii insanlar görünüşe önem veriyorlar ürünlerin. Onun için ağaçlarımızı iyi budamak lazım. Şimdi budamaya isterseniz geçelim. Dediğim gibi hem güneş almasını sağlamamız lazım hem de hava almasını sağlamamız lazım ağaçlarımızın. Şimdi şöyle baktığımız zaman şurada bir tane dalımız var. Bunu hem toplarken de zorlanıyoruz, hem de bunun gölgesi şu alttaki dalların üstüne düşüyor. Bu dalı ben şuradan keseceğim. Tabii keserken de şeye dikkat etmek lazım. Yani dipten almamız lazım. Budama işleri yaparken, yani bütün ağaçlar için geçerli. Dipten almamız lazım. Evet, bu dalımızı kestik. Şöyle bunu buradan bir almaya çalışalım. Tabii şuraları da düşürelim de. Dağarımız olsaydı kolay keserdik ama. Şimdi kıymetli izleyenlerim, şurada da bir dalımız var. Bunun mesela bu da diğer dallara
gölgesi düşüyor. Yani belki şu taraf kalabilir ama şu ikisini keselim. Bu arada kalmış. Şunu da bir keselim bakayım. Eğer olmazsa şuradan komple keseriz. Çünkü şunun gölgesi şu alttaki dala düşüyor. Burayı da açmakta fayda var. Bütün ağaçları yani budamak lazım. Budamazsak olmaz, meyve alamayız. Meyve alsak da yani kaliteli meyve alamayız. Onun için bütün ağaçları budamak lazım. Yine şu da altta kalmış. Bunu da kesmemiz lazım. Yani şunun gölgesi de yine buna düşecek. Aradaki mesafe de şöyle gördüğünüz gibi zaten iki dal kapatmış yani. Bunu da buradan keserim. Hem de altta dolaşırken, toplarken bu bize engel olmamış olur. Yani bu dalı bıraktığımız zaman belki sayı olarak fazla meyve alırız ama küçük meyve alacağımız için yani kesmekte fayda var. Misal 2 meyve alacağımıza bir tane iri bir meyve alabiliriz. Yine şöyle baktığımız zaman şu dal da içe doğru gidiyor. Bunu da bir keselim. Aslında bunu kökten kesebiliriz ama bu sene bırakacağım. Belki bir gençleştirme yapabilirim. Bazı dalları keserim. Normalde bu da kesilecek. Yani çünkü altta kalıyor ama bunu özellikle bırakıyorum. Yine şöyle baktığımız zaman şurada da şunun gölgesi de şunlara düşüyor. Bunu da buradan almamız lazım. Evet. Bir de şöyle üste bir çıkalım. Biraz ferahlattık tabii ama incirimizi daha da ihtiyacı olabilir. Mesela şu tepeye doğru gitmiş. Ya şu arada kalmış. Şunu alalım. Yine şöyle arada küçük dallar var. Bunlar gölgede kalacak. Bir işe yaramayacak. Bunları da temizlemekte fayda var. Yine şurada bir dalımız var. Arada kalmış. Yani dediğim gibi hem hava hem de güneş almasını sağlamak lazım. Bir de toplamakta zorlanıyoruz bazen. Şunların tepelerini de vurmak istiyorum. Evet. Şöyle. Çok tepeye doğru gitmesinler. Şuraları vurduğumuz zaman şurayı bir al da şöyle mesela bunu buradan kestim. Şuralardan sürgün verecek. Daha kaliteli ürün alabiliriz. Yine şu da tepeye doğru gitmiş şuradan. Şuradan da kessek olur. Evet. Böyle tepelerin de almakta fayda var. Hem ürünlerimiz kaliteli olur hem de aşırı büyürse incirlerimiz toplamakta zorlanıyoruz.
onun da önüne geçmiş oluruz. Evet. Şimdilik şunu şöyle alayım. Bu incirimizi bayağı bir ferahlatmış olduk. Yine şu dalı da alalım buradan. Çünkü bu da arada kalmış. Gölgede kalacak. Tabii şimdi yaprakları yok. Bize çok açık gibi gelebilir ama öyle değil. Yine şu dalımızı da buradan alalım. Bu da hem arayı açmış oluruz. Yine şu dalımızı da aslında alabiliriz ama şurası kalsın. Şura gölgede kalır. Bunu da şuradan kesiyorum. Aslında bunu dipten de kessek olur ama şuradan hem zeytinin gölgesi hem de incirin kendi gölgesi. Bu da altta kalacak. Tabi gölge olunca iyi şerbetleme yapmayacak incirimiz. Şurada bir dalımız var. Arada kalmış. Arada yani bunu hem şu dalın şöyle testereyle gösteriyorum hem de şunun gölgesi buna düşeceği için bunu da buradan kesiyorum. Şurada küçük dallar var. Bunlara hiç gerek yok. Gölgede kalacak. Bunlar enerjiyi dağıtmasınlar. Bunları da mutlaka temizlemek lazım. Yine şurada var. Bunları kesiyoruz. Bir tane de burada var. Yine şunu da almakta fayda var. Çünkü gölgede kalacak. Evet, şu dala bakıyoruz. Bunların da şöyle uçlarını almak istiyorum. Çünkü tepeye doğru gitmiş. Şunu şuradan alacağım. Dediğim gibi hem toplarken zorlanıyoruz. Yine şunların da ucunu keselim şöyle. Evet. Bunları böyle kesersek kestiğim yerlerin altından tabii sürgünler çıkar ve oralardan daha çok meyve alabiliriz. Kıymetli izleyenlerim, şöyle ağacımıza baktığımız zaman bayağı bir ferahlattık. Yani gölge olacak ve tepesi alınacak birkaç dal var. Onları da ben alacağım, şöyle uzaktan bakıyorum. Yani bayağı ferahlattık incirimizi. Evet, incirimizi şu anda ferahlatmış olduk. Şimdilik bu kadar.